Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ekşi mayalı ekmek eğitimi serimize devam ediyoruz. Bu videoda daha pratik şeyler yapacağız. Artık pratik ve uygulama kısmına geldik diyebilirim. Yine teorik bilgilerle de pratiğimizi destekleyeceğiz. Daha önceki videolarda ekşi maya yapımını, bakımını, fırıncı hesabını, reçete hazırlamayı, örnek reçete yapmayı gibi pek çok konuları anlattım. Karşılaşacağınız sorunları çözmeye yönelik de çözüm önerilerini sizlere söyledim. Daha önceki videolarımı izlememişseniz, bu video ilk defa karşınıza çıkmışsa söylüyorum. Daha önceki videoları lütfen sırayla izleyin. 1. 2. 3. 4. video şeklinde. Peki bu videolar sadece sıfırdan ekmek yapmayı mı anlatıyor? Hayır. Hali hazırda ekmek yapıyor ama ideal sonuçlara ya da istediğiniz sonuçlara ulaşamıyorsanız bu videoları izlerken, dinlerken kendi yaptığınız hataları fark etme ve çözme fırsatı bulabilirsiniz. Bana Instagram'dan pek çok sorular geliyor. Benim ekmeklerim bu şekilde oluyor. Neden sizinki gibi kabarmıyor? Neden sizinki gibi olmuyor? Şeklinde. Onun cevabını benim şu yüzden demem gerçekten çok zor. Çünkü süreç 30 saat, 36 saat süren bir süreç. Bir noktada hata yapıyorsunuz. O hataları bulmak için de tüm süreci gözden geçirmeniz gerekiyor. Benim videolarımı tamamladığınızda aslında tüm süreci gözden geçirmiş olacaksınız. Bir önceki videoda ekşi mayamızı hazırladık. 2 katını geçen bir seviyeye ulaşmasını hedeflediğimizi anlattık. Bununla ilgili sadece ufak birkaç şey ekleyeceğim. Ben de videoları çektikten sonra dinliyorum ve bakıyorum. Eksik gördüğüm şeyleri tekrar anlatmaya çalışıyorum. Bazı hileler gerekebiliyor bazen. Ekşi maya yaparken evin şartlarına göre sizin de adapte olmanız gerekiyor. O gün işiniz, yoğunluğunuz olabiliyor. Bazı etapları ertelemeniz gerekebiliyor, atlamanız gerekebiliyor. Bunları da zaman zaman değineceğim. Mesela ben bugün ekşi mayamı hazırladım. Maya 2 katını geçti. Baktım ki daha otoliz yapmadım. Hazır değilim. Çekim de yapacağım. Ne yaptım? Hazırladığım ekşi mayayı buzdolabına kaldırdım. Süreci yavaşlatmak için. Çünkü 1-2 saat daha belli ki oyalanacağım. Mesela bu bir çözüm yolu. Bazıları soruyor, hocam ben gece yatarken besliyorum ama ertesi sabah kalkar kalkmaz ekmek yapamıyorum. Çocuklara kahvaltı hazırlayacağım vesaire, ne yapayım? O zaman mayayı hazırlayıp buzdolabına alırsınız. O yavaş yavaş yükselir. Sabah siz kahvaltınızı hazırlarken ekşi mayayı buzdolabından çıkarırsınız ve bakarsınız. Mutlaka üzerine seviye belirlemiş olun kalemle ya da bir lastik bantla. 2 katını geçtiği zaman hazır demektir. Belki de dolaptan çıkardığınızda 1 ya da 2 saat içerisinde oda ısısında mayanız hazır hale gelecektir. Diyeceksiniz ki ben sabahtan hazırlasam o zaman 4-5 saat gerekiyor. Burada bir zaman tasarrufu yapabilirsiniz. Bugün otoliz işlemini konuşacağız. Otoliz unun suyla karıştırılıp bekletilmesi işlemidir. Neden yapıyoruz otoliz işlemini? Çünkü un ıslandığı zaman içindeki enzimler ve gluten açığa çıkıyor ve böyle yapışkan ve hamur haline geliyor. Biz unu sadece suyla karıştırıp, yani bir yoğurmadan bahsetmiyorum, bıraktığımız zaman o 30 dakika da olabilir, 40 dakika da olabilir. Garanti olsun siz 1 saat yapın otolizlerinizi. Yaz döneminde soğuk suyla yapın, kışın oda ısısındaki suyla da yapabilirsiniz. O bekletme aslında yoğurma sırasındaki harcayacağınız eforun yarısıdır. Yani yarı yarıya yoğrulmuş gibidir otoliz yapılmış hamur. Diyelim ki mutfak şefinde yoğurma yapacaksınız. Yine otoliz yapın ve soğuk suyla yapın. Neden? Çünkü yoğurma esnasında ısınıyor. Isınan hamurda yayılıyor, toparlanmıyor. Sonra siz un eklemeye kalkıyorsunuz yoğurma esnasında ki hamurum toplasın diye. Oysa biz asla sonradan un eklemiyoruz. Daima kontrolümüzü suyla yapıyoruz. Fırıncı hesabıyla belirlediğimiz suyun hepsini koymuyoruz başlangıçta. Yoğurma esnasında bir kısmını ayırıyoruz ve azar azar ekliyoruz. Duruma göre biraz daha su ekleyebiliriz. Ama asla yoğurma esnasında hamura un eklemiyoruz. Bir şekilde toparlayamıyorsak ne yaparız? Sepet ekmeği değil de focaccia yaparız. Sulu hamura çeviririz. Yani başka bir formata çeviririz. Ama un kesinlikle eklemiyoruz. Çünkü unu ekledikten sonra hamurun bir kısmı zaten yoğrulmuş. Bir kısmı taze un, yeni ıslanmış, gluten açığa çıkıyor. Diğerinde zaten gluten bağları oluşmuş. Siz yoğurmaya devam ederken gluten bağlarını koparıyorsunuz. Yoğurma konusunda en çok yapılan hatalardan bahsedeceğim. O yüzden un kesinlikle eklemiyoruz. Başlangıçta hesabımızı yapıyoruz. Peki reçete hazırlamayı konuşmuştuk. Ben size ekşi mayalı ekmek yaparken, aslında normalde hazır mayalı ekmek yaparken de aynı şey geçerli. En az 2 çeşit un kullanmanızı tavsiye ederim. İmkan varsa 3 ya da 4 çeşit de olabilir. Ne demek istiyorum? Bakın burada bir beyaz un var.
Sevinçli Doğan'ın doğal beyaz ununu kullanıyorum. Kesinlikle bu bir reklam değil. Kullandığım şey olduğu için söylüyorum. Kaliteli bir un, gerçekten memnunum. Beyaz un buğday tanesinin endosperm dediğimiz ağırlıklı olan kısmından oluşur. Şöyle konuşalım. Buğdayı kabaca 3'e ayırırsak kabuk kısmı, yani kepekli olan kısmı %12-13'üdür ağırlığının. Sonra %80-85 endosperm dediğimiz kısmıdır. İşte o bu yani ölü hücrelerden oluşan kısmıdır. Bir de embriyo dediğimiz %3'lük kısmı vardır. Hani bu adı neydi onun? %3'lük embriyo kısmını çıkartırlar. Yani un endosperm kısmından yapılır. Çünkü embriyo canlı hücrelerin olduğu kısım gluten yapısını bozmaktadır ve hamurun gelişimini de olumsuz etkilemektedir. Aynı şekilde kepek de bir bıçak gibi gluten bağlarını kesmektedir. O yüzden endosperm dediğimiz beyaz un elde edilen bir kısım vardır. Bu şekilde. Ekşi mayayı biz neden tam buğdaydan üretiyoruz? Çünkü havadan gelen laktobasiller ve ekşi maya bakterileri buğdayın dışarısında yer alırlar. Onun için kepekli undan, yani doğal tam buğday unundan biz ekşi maya yapabiliyoruz. Bu ölü hücrelerden oluşan beyaz un kısmından ekşi maya yapmaya kalkarsanız olabilir ama çok uzun vakit alır. Yani 7-8 günü, 10 günü falan bulabilir. O yüzden tam buğday kullanıyoruz. Tam buğday dediğimizde buğdayın kabuğuyla beraber ve embriyosuyla beraber tamamen beraber çekilmiş halidir. Aslında baktığınız zaman siyez unu da, kavulca unu da, kara kılçık unu, bunların hepsi tam buğday unu türevleridir. Yani hiçbir şey ayrılmaz buğdaydan. Ama beyaz un dediğimizde bir ayrılma söz konusudur. Yine bu gluten konusuna değinelim. Gluten günümüzde kötüleniyor. İnsanlar glutensiz beslenmeye çalışıyor. Bu doğru mudur? Gluten aslında buğdayın proteinidir. Gliadin ve glutenin diye iki kısımdan oluşur. İnsan sağlığına olumsuz etkileri olan kısmı gliadindir aslında. Glutenin dediğimiz kısmı ise bildiğiniz proteindir. Yani bünyenize olumlu katkıları olacaktır. Ve aslında gluten kalp damar sağlığını, kardiyovasküler sistemi destekleyen bir gıdadır. Tamamen zararlı olduğunu söyleyemeyiz. Günümüzde sorunumuz buğdayların genetiğiyle oynanması, daha verimli hale getirilmeye çalışılması nedeniyle oluşan buğdayın yapısındaki değişikliklerdir. Artık günümüzdeki buğdaylarda 30-40 kat kadar daha fazla gluten seviyeleri bulunmaktadır. Ve mide asidimiz tarafından sindirilemeyen bu gluten, yani gliadin kısmı vücudumuzda bir takım inflamatuar reaksiyonlara neden olmaktadır. Çölyak hastalığı gibi tamamen gluteni tolere edemeyen insanlar olduğu gibi derece derece gluteni kısmıyla tolere edemeyen insanlar vardır. Biz zaten ekşi maya ile çalışarak, ekşi mayalı ekmekler yaparak bu glutenin bakteriler tarafından sindirilmesini, yani gliadin kısmının yenilmesini ama protein kısmının da açığa çıkmasını, bize sunulmasını hedefliyoruz. Yaradan zehirini ve panzehirini aslında beraber yaratmış. Yani öyle de düşünebiliriz bu anlamda. Ekşi maya bakterileri dışında buğdayın, biz onları besleyip büyütüyoruz ve içerideki glutenin nötralize edilmesini sağlıyoruz. Şimdi gelelim otoliz işlemine. Nasıl otoliz yapacağız? Yoğurma yapacağımız kabın içinde otoliz yapabiliriz. Böyle yuvarlak kaplar döndüre döndüre katlama yapmak ya da yoğurma yapmak için güzel oluyor. Ama acemilikte plastik ve içi görünen şeffaf kaplar da iyi oluyor. Çünkü baktığınızda ne kadar seviye artışı olduğunu görebiliyorsunuz. Burada 400 gram beyaz unum var. Ve 100 gram da tam buğday unum var. Basit bir reçete hazırlamak istedim. Biraz sarı buğday, biraz çavdar da eklenebilirdi. Ama elinizde böyle iki çeşit un varsa bununla çalışabilirsiniz. Eğer tam buğday unu gibi böyle esmer unlarla çalışacaksanız otoliz süresini daha da uzun yapmalısınız. 2-3 saat kadar ki kepek iyice ıslansın ve yoğurma işlemi kolaylaşsın diye. Ve burada 350 gram suyum var. Bunun çoğunluğunu koyacağım ama bir kısmını, şöyle şu kadarını da yoğurma için ayıracağım. İster böyle bir tahta kaşıkla, ister varsa böyle bir karıştırıcıyla karıştırabilirsiniz. Elinizle de karıştırabilirsiniz. Unların tamamen ıslanmasını arzu ediyoruz. Sevinçli Doğan'ın unu fazla su çeken bir un. O yüzden gördüğünüz gibi unlarım kuru kaldı. Şöyle biraz daha ekliyorum. Siz eğer böyle market unu gibi
Çok iyi su çekmeyen bir un kullanıyorsanız hesabınızı ona göre yapacaksınız. Ben bu unu tanıyorum. %80 suyu rahatlıkla çekiyor. O yüzden koyduğum şu an %70 ıslatma ona yeterli olmadı. Elinizi kirletmenize gerek yok. Bu bir yoğurma işlemi değil aslında. Bakın bütün un ıslandı. Artık yeterli. İsraf olmasın, şunları da alalım. Ben şimdi size şunu göstermek istiyorum. Bakın böyle yapıyorum, çat kopuyor. Böyle yapıyorum, kopuyor. Şimdi 1 saat bekledikten sonra hamurun aynı yoğrulmuş gibi esnediğini göreceksiniz. Şu anda enzimler çalışmaya başladı. Kapatıyorum üstünü. Yazın işte bu bekleme aşamasını buzdolabında yaparsanız çok daha iyi olur. Hamurunuz yoğurma esnasında ısınmayacaktır. Ben klimalı bir ortamda olduğum için oda ısısında tutacağım onu. Otoliz işlemini yaptık ve beklemeye aldık hamurumuzu. Burada birkaç şey söylemek istiyorum. Bazı makineler yoğurma esnasında hamuru ısıtmazlar. Ben Mataş Mini Şef kullanıyorum. Hamurum hiç ısınmıyor. O yüzden de otoliz yapmam